Son zamanlarda teknolojiden çok bahsettik. Tasarımla ilgili yenilikler başımızı döndürdü ama artık sanattan konuşmanın vakti geldi. Bugün sizlere 7 tane filmden 7 tane karakter seçtim. Onları tanımanızı istiyorum. Hayır, öyle çok iyi olduklarından falan değil. Hatta aralarında müthiş kötüler de var. Ama bu 7 filmdeki 7 karakter o filmlerin bir yerinde öyle bir konuşuyorlar ki şimdilerde onları her zamankinden daha dikkatli dinlememiz gerektiğini hissediyorum. Evet, film tarihinin en unutulmaz monologlarını duyacaksınız az sonra. O yüzden ister bu videoda yer alan sadece o konuşmalara kulak verin ya da isterseniz ve spoiler kaygısı taşıyorsanız bu hafta sırasıyla her gün bu filmlerden birini oturup kendiniz izleyin. Seçim size kalmış. Özellikle genç arkadaşlarımın dikkat kesilmesini isterim çünkü hazırladığım bu listede en yeni filmden en eskisine doğru kronolojik bir sıralama yaptım. En yenisi Lord of War, Savaş Tanrısı, 2005 yapımı. O tarihte doğan biri şu anda 18 yaşında bir genç oldu ve eminim o da bu filmdeki gibi işini iyi yapmaya çalışan idealist Jack Valentine gibi biri olmak istiyordur. Ama ben onun değil, karşısındaki kötünün monoloğunu aktaracağım size. Yuri Orlov, bir silah tüccarı. Film boyunca türlü numaralarla yasalardan, kanun adamlarından kaçıyor. Ama en sonunda nihayet yakalanıyor. Yine de son derece rahat. Sanki tüm o suçları işleyen kişi o değilmiş gibi pişkin pişkin oturuyor. Onu yakalayan idealist gencin de artık burasına geliyor ve patlıyor. Sen beni hiç dinlemedin mi? Yoksa hayal mi görüyorsun? Sen yazılmış her silah ambargosunu ihlal ettin. Burada seni defalarca ömür boyu hapis cezasına çarptırmalarına yetecek kadar kanıt var. Hayatının gelecek 10 yılını hücrenden mahkeme salonuna gidip gelerek geçireceksin ki bu daha cezanı çekmeye başlamadan geçecek olan zaman. Şu anda bulunduğun durumun ciddiyetini tam olarak anlayabildiğini sanmıyorum. İşte bunları büyük bir rahatlıkla, hiç istifini bozmadan dinleyen o silah kaçakçısı Yuri Orlov, o tüyleri diken diken eden monoloğuna şöyle başlıyor. Let me tell you what's gonna happen. Soon there's gonna be a knock on that door and you will be called outside. In the hall there will be a man who outranks you. First, he'll compliment you on the fine job you've done, that you're making the world a safer place, that you're to receive a commendation and a promotion. Ve sonra sana serbest bırakılacağımı söyleyecek. You're gonna protest. You'll probably threaten to resign. Ama sonunda ben serbest kalacağım. The reason I'll be released is the same reason you think I'll be convicted. I do rub shoulders with some of the most vile, sadistic men calling themselves leaders today. But some of those men are the enemies of your enemies. And while the biggest arms dealer in the world is your boss, the President of the United States, who ships more merchandise in a day than I do in a year. Bazen silah üstünde parmak izinin bulunması utanç verici olur. Bazen silah sattığının görülmesinin hoş olmayacağı güçlere silah satarken benim gibi serbest çalışan kişilere ihtiyaç duyar. You call me evil, but unfortunately for you, I'm a necessary evil. Sana canın cehenneme derdim ama bence sen zaten oradasın. Dünya kime miras kalacak biliyor musunuz? Silah tacirlerine. Çünkü başka herkes birbirini öldürmekle meşgul. Hayatta kalmanın sırrı bu. Asla savaşa girme. Especially with yourself. Filmin en çarpıcı monoloğu söylenmiyor bile. En sonunda yazıyla aktarılıyor. Bu film gerçek olaylara dayanmaktadır. Hala serbest silah kaçakçıları gelişmeye devam etse de dünyanın en büyük silah sağlayıcıları ABD, Büyük Britanya, Rusya ve Fransa. Aynı zamanda hepsi de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 kalıcı üyesi. Bu kez sırada kör bir savaş gazisinin yaptığı konuşma var. You don't know what that order is, Mr. Trask. I'd show you, but I'm too old. I'm too tired. I'm too fucking blind. Haddimi aşmışım. Siz kiminle konuştuğunuzu sanıyorsunuz? I've been around, you know. There was a time I could see, and I have seen.
Bunlar gibi, bunlardan çok daha genç çocukların kollarının parçalandığını, bacaklarının koptuğunu gördüm. But there is nothing like the sight of an amputated spirit. There is no prosthetic for that. Stand down, Mr. Slade. I'm not finished. Buraya gelirken 2 kelime duydum. Liderliğin beşiği. Ama ağacın dalı kırılınca beşik yere düşer ve burada yere düşmüş. Yerde sürünüyor. Makers of men, creators of leaders, be careful what kind of leaders you're producing here. Charlie'nin bugün burada suskun kalması doğru mu bilmiyorum. Ben ne yargıcım ne jüri üyesi. But I can tell you this. He won't sell anybody out to buy his future. And that, my friends, is called integrity. Buna cesaret denir. That's called courage. Now that's the stuff leaders should be made of. İşte Charlie bir dönüm noktasında. Bir yol seçti. Doğru yolu seçti. Prensiplerine göre bir yol seçti ve bu da kişilik demektir. You hold this boy's future in your hands, committee. It's a valuable future. Believe me. Don't destroy it. Protect it. Embrace it. Savaşın dehşetini en iyi anlatan filmlerden biri hiç kuşkusuz Apocalypse Now, Kıyamet. Have you ever considered any real freedoms? İşte bu unutulmaz sahneden az sonra Albay Kurtz'un monoloğu başlıyor. I've seen horrors that you've seen. Ama senin beni katil diye çağırmaya hakkın yok. You have a right to kill me. You have a right to do that. But you have no right to judge me. Dehşetin anlamını bilmeyenlere neyin gerekli olduğunu kelimelerle anlatmak imkansızdır. Horror. Horror has a face. And you must make a friend of horror. Horror and moral terror are your friends. Gerçek düşmanlardır. If they are not, then they are enemies to be feared. Albay Kurtz daha sonra özel birlikte olduğu zamanlardan kötü bir anısını anlatmaya başlıyor. Dehşet verici bir anı. I cried, I wept like some grandmother. Dişlerimi kırmak istedim. Ne yapmak istediğimi bilmiyordum ve bunu hatırlamak istiyorum. Bir daha asla unutmak istemiyorum. Sırada önereceğim film Network. İçinde bir sürü monolog var ama bunlardan en meşhur olanını değil de öyle yan karakterlerden biri olan Arthur Jensen'ın monoloğunu vermek istiyorum ben. Kendisi bir satıcı olduğu için tüm dünyayı da büyük bir iş yeri olarak görüyor. You have meddled with the primal forces of nature, Mr. Beale, and I won't have it. Is that clear? Bir iş anlaşmasını durdurduğunuzu sanıyorsunuz ama durum böyle değil. The Arabs have taken billions of dollars out of this country and now they must put it back. It is ebb and flow, tidal gravity, it is ecological balance. Sen her şeyi ülkeler ve insanları olarak gören eski kafalı birisin. Ülkeler yok, insanlar yok, Ruslar yok, Araplar yok. There is only one holistic system of systems. One vast and immane, interwoven, interacting, multivariate, multinational dominion of dollars. Petrol dolarları, elektrodolarlar, bir sürü dolar, marklar, rubleler, sterlinler. It is the international system of currency which determines the totality of life on this planet. Bu atomik, subatomik, galaktik bir yapıdır. Ve sen doğanın birincil güçleriyle oynadın ve taş olacaksın. You get up on your little 21-inch screen and howl about America and democracy. There is no America. There is no democracy. Amerika yok, demokrasi yok. Sadece IBM, ITT, AT&T, DuPont, Dow ve Exxon var. Bugün dünyadaki ülkeler bunlar. What do you think the Russians talk about in their councils of state? Karl Marx?
Onlar da tıpkı bizler gibi program tablolarını çıkarıyor, teoriler geliştiriyor, çözümler geliştiriyor, ticari işlerinin ve yatırımlarının fiyat maliyet analizleri üzerinde çalışıyorlar. We no longer live in a world of nations and ideologies, Mr. Beale. The world is a college of corporations, inexorably determined by the immutable bylaws of business. Buradaki anahtar sözcük iş. İnsanlar sürünerek çamurun içinden çıktılar. Why me? Because you're on television, dummy. 60 million people watch you every night of the week, Monday through Friday. Sıradaki karakterimizi eminim sizler de duymuşsunuzdur. Bülbül'ü Öldürmek adlı kitaptan ya da ondan uyarlanan filmden Atticus Finch, mahkeme salonundaki son konuşmasında kaybedilen bir davayla mücadele ettiğini biliyor ve jüriyi de neredeyse kaybetmiş durumda. Sonucun olumsuz olacağını biliyor ama yine de vazgeçmiyor. The defendant is not guilty. But somebody in this courtroom is. Jüriyi ön yargılarını değil, görevlerini yapmaya ve kanıtları takip etmeye teşvik ediyor. Yapmayacaklarını bile bile. Now, gentlemen, in this country, our courts are the great levelers. In our courts, all men are created equal. Ben mahkemelerimizin ve jüri sistemimizin dürüstlüğüne inandığım için bir idealist değilim. Bu benim için bir ideal değildir. Bu yaşayan, işleyen bir gerçektir. In the name of God, do your duty. Evet, son 2 filme geldik. En iyi ikisini en sona bıraktım. İlginçtir, aynı zamanda en eski filmler bunlar. Hakikatler çok da hızlı değişmiyor galiba. That's pretty important, all that. It's just the blood and bone and sinew of this democracy that some great men handed down to the human race, that's all. Bu konuşan kişi, bugün anlattığım belki de tüm filmler içerisinde benim kendime en çok benzettiğim karakter, Bay Smith. Filmin adı da Bay Smith Washington'a gidiyor. Yani bunu tam Türkçe'ye çevirirsek aslında Bay Smith Ankara'da meclise gidiyor filan dememiz gerekir. Saf biri. Politikadan, siyasetten falan anlamıyor. Yine de senatörlere bir konuşma yapıyor ama bir türlü dinletemiyor. If you think I'm going back there and tell those boys in my state and say, look, now fellas, forget about it. Forget all this stuff I've been telling you about this land you live in is a lot of hooey. This isn't your country, it belongs to a lot of James Taylor. Herkes kulaklarını tıkamış, 3 maymunu oynuyor. Oh no, not me. And anybody here that thinks I'm gonna do that, they got another thing coming. Eğer dinlemeyenler olduğunu fark ederse ıslık öttürüp dikkat çekmeye çalışıyor. That's all right. I just wanted to find out whether you still had faces. Yüzsüz demenin ne kadar kibar bir yolu değil mi? Bay Smith, meclis kurallarının bir açığını yakalayıp ondan faydalanmaya başlamış. Bu kurala göre demokrasi gereği biri konuşmaya başlarsa ayakta kaldığı ve konuşmasına devam ettiği müddetçe kimse ona engel olamaz. O yüzden saatlerce konuşuyor. Söyleyecek bir sözü kalmadığında anayasayı okumaya başlıyor. The Constitution of the United States. Vaunteth not itself, is not puffed up, and now abideth faith, hope, charity. But the greatest of these is charity. Senator Smith has now talked for 23 hours and 16 minutes. It is the most unusual and spectacular thing in the Senate annals. One lone and simple American holding the greatest floor in the land. What he lacked in experience, he's made up in fight. Get up there with that lady that's up on top of this Capitol dome. That lady that stands for liberty. Take a look at this country through her eyes if you really want to see something. Bu ülkeye o kadının gözleriyle bak. Sadece güzel bir manzara görmezsin. İnsanların orman kanunundan daha iyi bir şey için yaptıkları, yüzyıllarca süren savaşlardan sonra buralara ne kazıdıklarını görürsün. Kendi ayakları üstünde özgür ve ahlaklı durabilmek için savaştılar. Like he was created. No matter what his race, color or creed. That's what you'd say.
There's no place out there for graft, or greed, or lies, or compromise with human liberties. Geç kalmış sayılmayız. Because this country is bigger than the Taylors, or you, or me, or anything else. İlkeler bir kere doğdu mu bir daha yok olmaz. Oradalar. Sadece görmek lazım. Great principles don't get lost once they come to light. They're right here. Sizler kaybedilmiş davalar nedir bilmezsiniz. All you people don't know about lost causes. Mr. Payne does. Bir keresinde uğruna dövüşmeye değecek tek şeyin onlar olduğunu söylemişti. And he fought for them once. For the only reason any man ever fights for them. Because of just one plain simple rule. Love thy neighbor. And in this world today full of hatred, a man who knows that one rule has a great trust. And you know that you fight for the lost causes harder than for any others. Yes, you even die for them. Yenildiğimi sanıyorsunuz. Hepiniz yenildiğimi sanıyorsunuz. Ama yenilmedim. And I'm gonna stay right here and fight for this lost cause. Even if this room gets filled with lies like these. And the Taylors and all their armies come marching into this place. Somebody will listen to me. Yedinci ve son filmimiz o kadar eski ki sessiz filmlerden sesli filmlere geçiş döneminden geliyor. Oyuncu Charlie Chaplin'i sessiz sinemanın komik, hatta birazcık da şapşal adamı olarak hatırlıyor olabilirsiniz. İşte onun ilk sesli filminde canlandırdığı karakterin öyle bir konuşması var ki, öyle bir konuşmasını aktaracağım ki pek çok sinema eleştirmenine göre film tarihinin en iyi monoloğu bu. Yani Chaplin'i ilk kez konuşurken görüyoruz bu filmde ama öyle bir konuşuyor ki gerçekten de unutulmaz. Öyle ki 5 dakikalık kesintisiz konuşmasında sadece 10 kez gözünü kırpıyor. Filmin ben bu 5 dakikasını kesintisiz olarak burada verebilmem mümkün olmadığı için bu muhteşem monoloğun bazı kısımlarını yine ben aktaracağım size. Ama dediğim gibi eğer imkanınız varsa kendiniz de oturup izleyebilirsiniz. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. Hepimiz başkalarına yardım etmeliyiz. İnsanlık böyle başlar. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone and the good earth is rich and can provide for everyone. Yaşam tarzımız özgürlük ve güzellik olmalıdır. Ama biz yolumuzu kaybettik. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. Hızlı geliştik ama bu sırada kendimize de zarar verdik. İstediklerimizi elde etmek için makineleri kullandık. Bilgimizi olumsuz, zekamızı sert ve kaba kullandık. Çok fazla düşündük ama çok az hissettik. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Bunlar olmadan yaşam şiddet dolu olur ve her şeyi kaybederiz. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Şu anda bile sesim milyonlarca insana, milyonlarca umutsuz erkek, kadın ve çocuğa erişiyor. Victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. Umutsuzluk şu an üzerimizde ama bunu da atlatacağız. The bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. Son insan ölene kadar özgürlük asla yok olmayacak. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Kendinizi makine kalpli, makine düşünceli, bu makine insanlara teslim etmeyin. You are not machines, you are not cattle, you are men. Kalbinizde insanlık sevgisine sahipsiniz. Sevgisiz ve nefret dolu olmayın. Soldiers,
Don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. Makineleri yaratma gücüne sahipsin. Mutluluk yaratma gücüne de. Bu yaşamı özgürleştirip güzelleştirme, yaşamı harika bir macera yapma gücüne sahipsin. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world. İnsana çalışma şansının verileceği, gençlere gelecek, yaşlılara güvence verilecek bir dünya. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Şimdi bu sözleri tutmak için savaşalım. Let us fight to free the world, to do away with national barriers. Açgözlülüğü, nefreti ve hoşgörüsüzlüğü kaldırmak için, bilimin ve ilerlemenin bize mutluluk getirdiği bir dünya için savaşalım. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!